Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, operatör doktor Gökhan Beyhan, plastik ve estetik cerrahi uzmanı. Evet. Son böyle 4-5 yıldır özellikle sağlık turizmi konusunda korkunç bir patlama var Türkiye'de. Bunun sebebi Türk plastik cerrahlarının veya Türk doktorlarının dünyadaki emsallerine göre çok daha iyi olması mı, yoksa teknolojik olarak artık biz de çok şahane işler mi çıkartıyoruz? Ya bence hani Türkiye'nin nüfusu yüz ölçümüne göre oldukça fazla, tıp eğitimi de oldukça köklü ve iyi bir eğitim. Plastik cerrah sayımız yurt dışına göre çok fazla. Dünyada sanırım 6. sırada olması gerekiyor. Bu yüzden zaten sağlık turizmi Avrupa içinde işte Polonya, Çekoslovakya arasında, Almanya'dan Polonya gibi, Almanya'dan Çekoslovakya gibi 15-20 yıldır olan bir şey ama Türkiye'de yavaş yavaş fark edilmeye başladı ve bu artışı daha çok hissedeceğimizi düşünüyorum açıkçası. 4 sene öncesine kadar sağlık turizmi deyince Türkiye'den yurt dışına giden kanser hastaları, işte bilmem ne kalp hastaları, plastik cerrahi özellikle Amerika'yı tercih edilirdi. 4 senedir bu oran tersine dönmüş. Artık yurt dışından, özellikle Avrupa'dan, Amerika'dan dahi Türkiye plastik cerrahi ameliyatlara geliyorlar. Peki hangi ameliyatlara geliyorlar hocam? Yani hangi tür ameliyatlar yapıyorsunuz daha çok? Hemen hemen her türlü ameliyat için geliyorlar aslında ama bizim en çok yaptığımız işlemler aslında plastik cerrahiden sık yapılan işlemler, göğüs estetiği, burun estetiği, liposuction, popo estetiği, bunları sıralayabiliriz. Brezilya popo estetiği. Ne dememiz gerekiyor? Ya hayır değil, bir şey demenize gerek yok ama böyle insanın tabii ki çeşitli sorular geliyor aklına. Evet, o konuda biraz şey. Yani şimdi şöyle bir şey çünkü ben böyle ay ben soramayacağım. Yapamayacağım ben çünkü. Vücutta acaba hangi estetik müdahaleler var konusunda daha fazla konuşmaya başladığımızı fark ettik. Biz kendi arkadaş grubumuzda en azından onu söyleyeyim. Ya yüzdeki estetik değil, vücuttaki estetik bizi daha çok eğlendirir hale geldi. Çünkü beni yanlış anlamasın kimse. Hani Türkiye genelinde söylemiyorum bu arada. Ama böyle mesela yurt dışında falan da çok fazla görüyoruz. Ve tabii atıyorum erkek arkadaşınız, eşiniz falan böyle genelde hani başka bir kadının belli bir bölgesine bakarken onu bir şekilde estetik bir müdahale var diyerek kendinizi iyi hissetmeye Aynen çalışıyorsunuz. şöyle. Hadi canım boş yere bakma. Orijinal Yani değildir. şöyle, Yapma yani yapma bu popo falan. ne kadar işte squat yapsan, ne kadar çalışsan yine Böyle de olmaz. olmaz diye Olmaz bazı abi. görüşlerim oluyor benim de ister istemez tabii Peki. ki. Onlar mesela gerçekten şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela Türkiye'de belli bir vücut yapımız var bizim, yanlış mıyım? Evet. Yani Brezilya poposu diye de bir gerçek var gerçekten. Yalnız Burcu sen Türk vücut yapısına benzemiyorsun. Yok hayır biliyorsun. ama gerçekten böyle hani çoğunluğumuz artık böyleyiz diye düşünüyorum ama mesela böyle çok olmayacak vücutlarda olmayacak kalçalar, popo diyemiyorum yani kalçalarla da karşılaştığımız zamanlar oluyor. Siz mesela yardımcı oluyor musunuz danışanlarınıza? Yani bu size olmaz gibi bir cevap verebiliyor musunuz? Ya aslında bu çok kültürel bir şey. Şimdi normalde ideal kadın ölçülerinde belin kalçaya olan oranı 0,7 gibi bir şey olması lazım. Ama son dönemde hani biraz daha özellikle yurt dışından gelen hastalar daha karikatürize şeyler bekleyebiliyorlar. Yani bu oran 0,5'e 10 olsun mesela, 0,5 olsun Nasıl mesela. yani Kim Mesela Kardashian gibi ben- popo isteyen evet. biri olduğu zaman yapıyor musunuz? Tabii ki yapmaya çalışıyoruz. Çünkü hani estetik cerrahide hastanın istediği önemlidir. Eğer akıl sağlığı yerindeyse ve kendisi buna karar vermişse, eminse yapmaya çalışıyoruz tabii ki. Mesela peki bir sorum var size. Benim şimdi böyle hani görsel olarak düşünüyorum çünkü ben normalde hani spor yaparak kalçamın güzelleşmesini sağlamayı tercih eden bir insan olduğum için söylüyorum. Sonuçta böyle üst bacaklarda biraz böyle bir genişlemenin verdiği de bir sonuç değil mi? Tabii ki, Yani tabii ki. normalde öyle böyle hani incecik bacakların üstüne zaten böyle bir hani top gibi bir müdahalenin böyle kalıcı olması gibi bir durum oluyor mu? Biz yapıyoruz, duruyor diyorsunuz orada. Ya şöyle aslında bizim simüle etmeye çalıştığımız şey de çalışılmış bir popo görüntüsü. Çünkü biliyorsunuz kalça kası, gluteus kası kalçanın arkasından bacağın yanına doğru gider ve çalıştırdığınızda bacağınızın yanları da, basen kısmınız da biraz genişler. Bizim aslında popo estetiğinde yapmaya çalıştığımız şeylerden birisi de bu yanları da Yanlardan büyüyen bir genişletmek. kalça. Evet.
Çünkü oranlı olması gerekir. Ama Yoksa pek şey gerçekten yapmıyorsunuz. Sırf, peki popo estetiği yaparken poponun içini neyle dolduruyorsunuz? Ne koyuyorsunuz? Yani bu popo nasıl büyüyor? ya iki yöntemimiz var. En sık hani Brezilya poposu diye de alınan Brezilya yöntem. poposu nasıl yapıyoruz? Karın ve bel bölgesinden alınan yağların popoya yerleştirilmesinden ibaret. Aslında burada iki şey yapıyorsunuz. Hani popo estetiği derken sadece popo bölgesine bakmamak lazım. Aslında bel ve bacakla bir bütün. Yağ aldığınızda hem bel hem karın bölgesini inceltmiş oluyorsunuz. İnce bir bel, ince bir sırt elde etmiş oluyorsunuz. Hem de bu yağı kalçalara vererek kalçaların büyümesini ve şekillenmesini sağlıyorsunuz. Ben İki avantajı oluyor aslında. Evet, Gökhan Beyhan olarak sizin poponun altındaki o ikinci popo gibi duran yağları da alıp onu üste aktardığınızı duymuştum. Evet, yani o da yaptığımız işlemlerden birisi. Çünkü hani Brezilya poposuna sadece popoya yağ vermek ve popoyu büyütmek olarak bakmamak lazım. Aslında vücut şekillendirme ameliyatı. Peki bir sorun var. Bu tamamen cahilce bir soru. Kusura bakmayın hocam. Siz bu tür şeyleri çok iyi At- biliyorsunuz at- tabii atış- ki. atış Yani bu serbest sonuçta buyurun. böyle hani yağ aldım, yerleştirdim gibi bir şeyden bahsettiğiniz için böyle normalde yüzde de yapılan bir şey ya. Evet. Ama popo daha büyük bir alan olduğu için yanılma oranın daha fazla olabileceğini ya da böyle hani çökme gibi şeyler oluyor mu ya da böyle bir oransızlık oluyor mu? Ondan nasıl kurtuluyor? Mesela şöyle bir şey. Ödem oluyor mu mesela? Yani gerçek poponun son durumunu ben ne zaman görüyorum? Tabii ki mutlaka Sağlıklı biraz olan. ödem oluyor ve verdiğimiz yağın bir kısmı da eriyor. Hani biz bunu da hesaplıyoruz aslında. Ha işte mesela bana onu söyleyin. Sağ tarafla sol tarafın erimesi oranı aynı mı oluyor? Evet, aynı Ha, oluyor. okey, Yani tamam. o konuda bir sıkıntı yaşamadığımızı söyleyebilirim. Ama tabii verdiğimiz miktarlar çok fazla. Yüzde yağ enjeksiyonu için kullandığımız yağ miktarı 50 cc, 100 cc arasıdır maksimum. Ama kalça bölgesinden bahsedersek verdiğimiz yağlar 1 litreleri, 1,5 litreleri bulabiliyor. Bugüne kadar en çok kaç cc yağ dolgusu yaptınız Brezilya popo yapmak için? 1700 cc. 1700 cc Ne kadar yağı bilgi? Bana yer söyleyin dolusu. mesela 1.7 göz Tek tarafı. tarafı. 1700 cc Tasvir ne kadar? mesela? Tek Bana söyle. Bu tarafı. yastığın böyle 1/3 falan gibi mi? Nasıl söyleyebilirim? Telefonla bunu? mesela, telefonla bana göster. Şöyle Kişiyle. bu bardak kaç cc sıvı alır? Herhalde 250 falan. 200 250. Düşünün bu bardağın tam 5 katı. 5-7 katı. Bu bardağın 7 katı kadar Gökhan hocam yağ dolgusuyla Brezilya poposu yapıyor. Evet ama tabii çok istisnai Hocam, bir vakaydı. siz resmen Normalde şey yapıyorsunuz, kardeşler gibi bir şeyler yaptınız o zaman. yani evet. Kardeş telefon yaptı. oluyor. Bunu soruyorum ama bir Türkiye mi yaptınız mesela? Bunu Yok, bir Ha, yabancıydı. Bence Yabancı. değil. Çünkü o değildir herhalde diye düşünüyorum. Brezilya yapmıştır herhalde karnaval öncesi. Evet, Brezilyalı hastamız Mesela da vardı. kendisi de büyük mü bu arada? Gözümde yani kusura bakmayın bu arada çünkü soru üstüne soru geliyor. Kendisi de iri ve uzun mu? Yani çünkü Tabii ki öyle bir hastaydı. tamam. Yani çok ufak tefek bir hasta değil, uzun boylu yapılı bir hastaydı. Yani normalde hani ortalama boyda, ortalama fizikte bir kadın için kullandığımız yağ miktarı her iki taraf için 1'er litredir. 1'er litre. Ama Peki tabii bunun biraz da erime bir ay sonra yüzde kaçı kalıyor hocam? bir ay sonra değil de hani bizim için belirleyici olan kriter 6 ay sonrası. 6 ay. Genellikle %70'i 80'i civarı kalıyor. Harika. Peki konuyu değiştirelim mi? Ya evet, popodan çıkalım, başka Popodan bir yere çıkalım. gidelim manasında. Peki. Benim sorularım var evet. Mesela Evet. göğüs estetiğinde yeni yöntemler vardır herhalde diye düşünüyorum. Hani çünkü böyle çok sizin çok böyle uzman olduğunuz ve sevdiğiniz bir estetik tipi mi? Bir ameliyat tipi mi? Evet, en çok yaptığım işlemlerden birisi. Soruyorum o zaman. Mesela göğüs küçültme, mesela büyütmeden bahsetmeyelim. Beni en çok ilgilendiren şeylerden bir tanesi küçültme. Genelde zaten işte böyle hani hamilelikten sonra falan kadınların daha büyük sıkıntılarının yaşandığı işte büyüme, sarkma gibi sıkıntılardan kurtulmak için. Eskiden mesela böyle ne diyorsunuz ona? Ters T. Ters insülin. T. Evet. Ters T yöntemi vardı. Hala o mudur mesela? Yani daha az bir çizginin olabileceği, daha toplama ameliyatlarının daha farklı bir yöntemi oluştu mu? Ya farklı Son yöntemler yıllarda? var aslında. Sadece meme başının etrafında insizyon yaptığımız yöntemler var. Bir de lollipop şeklinde. Yani alttaki çizginin olmadığı, sadece dik çizginin olduğu yöntemler var ama tabii ki bu her hasta için uygun değil. Klasik yöntemler, hani cerrahide yöntemler çok hızlı değişmezler. Hani yeni bir buluş, yeni bir şey olması gerekir Peki ki. kimde o lollipop değişir. olur, kimde ters T olur? Büyüklüğüne göre. Lollipop olması için, lollipop insülin yapabilmek için göğüs büyüklüğünün çok aşırı olmaması gerekir. Cilt elastikiyetinin iyi olması ve Az genç bir hasta olması. sarkmalarda yani Evet. az sarkıyorsa lollipopla kurtarabilirsiniz Evet. ama çok sarkıyorsa lollipopla kurtarma şansınız yok. O zaman ters T Evet. olmak zorunda. Kesinlikle öyle. Ama hani şunu söyleyebilirim ben, hani meme küçültme ameliyatı sonrası
Çok az hastada hani izlerden şikayet ettiğini gördüm. Yeterince küçülmemiş diyenler olabilir. Çok küçük olmuş, biraz büyütsek mi diyenler olmuş olabilir ama gördüğüm hastalarda izden şikayet oranı çok fazla değil gerçekten. Yani çünkü meme dokusu hemen değil ama 1-2 sene içinde hani o yara izini bayağı bir yok etme, belirsizleştirme yeteneğine sahip bir cilt orası. Peki püf noktalar tam olarak nedir hocam? Memede de popoda da nelere çok dikkat ediyorsunuz? İzleyicilerimizin yani seçimlerini yaparken neye dikkat etmesi lazım? Vücut oranına falan herhalde, değil mi? Ya vücut oranı tabii ki kendi oranları, hastanın kendi isteği çok önemli ve beklentisi çok önemli aslında. Hani sizin de bildiğiniz gibi hastanın beklentileri gerçekçi mi? Çünkü bazı şeyleri, doğumsal olan bazı şeyleri değiştiremezsiniz. Aşağıda yerleşmiş bir göğsü daha yukarı alamazsınız. Göğsün ayak izi deriz biz ona mesela. Hani göğüs bazılarında yukarıda yerleşimlidir göğüsler, bazılarında daha aşağıda yerleşimlidir. Bunu değiştiremezsiniz. Bu tip hastalar genellikle zaten size bir resimle gelirler. Ben göğüslerin böyle ben böyle olması istiyorum. ben buna benzemek Ki hiçbir istiyorum. zaman Bu şekilde olmayacaktır. gelirler. Evet, çünkü herkesin kendi vücut morfolojisi çok farklı. Hani ben hastalara hep şöyle derim. Biz daha iyisini yaparız ama siz tamamen farklı bir şey haline getiremeyiz. Farklı bir haline getiremeyiz. Peki en çok sorulan soruyu soruyorum. Kime damla göğüs, kime yuvarlak göğüs yapılır, neye göre? Ya ben kendi pratiğimde damla protezi çok az kullanıyorum. Neden? Çünkü hani bunun araştırmasını da yapmışlar. Doktorlara plastik cerrahları getirmişler ve daha önce ameliyat olmuş hastalardan sadece dışarıdan muayene ederek damla implant mı koyulmuş yoksa yuvarlak implant mı koyulmuş anlamalar istenmiş. Hani plastik cerrahlar bile anlayamamış. Ancak damla protezler asimetrik olduğu için atıyorum 10 yıl sonra döndüklerinde bir asimetriye yol açabilirler. Böyle bir riskten kaçınmak için ben genellikle yuvarlak protezi tercih ediyorum. Damla protezi çok sadece tek tercih ettiğim yer bizim yalancı sarkıklık dediğimiz, aslında göğüs ucunun normal yerinde olduğu, çok fazla sarkıklık olmadığı ama alt kısımda bir sarkıklık olan göğüsler. Burada damla şeklinde protezin asimetrik yapısından faydalanarak göğüs ucunu 1-2 santim yukarı kaldırmak mümkün olabiliyor. Dikleştirme ameliyatına gerek olmadan. Sadece o hastalarda tercih ediyorum aslında. Evet, estetik ve plastik cerrahi uzmanı Gökhan Beyhan diyor ki, şimdi durumu kurtarmaya değil, 10 yıl sonrasını da düşünmek lazım. Evet, kesinlikle. Çünkü 10 yıl sonra da keyfiniz kaçmasın diye ben bunları düşünerek ameliyatlarımı Evet, yapıyorum. ya tıpta diyorsunuz. biliyorsunuz hani en risksiz ve en garanti yöntem her zaman tercih edilir. Bunun değerlendirmesini iyi yapmak lazım. O açıdan çok kendi pratiğimde damla protez kullanmıyorum açıkçası. Evet Gökhan Hocam, ayağınıza sağlık. Bizi çok ederim. bilgilendirdiniz. Popo estetiği denince, meme estetiği denince unutmayacağım sizi. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz efendim. ederim. Sağ olun.